kalbin sadece bir pompa olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peki ya size kalbin aslında kendi beynine sahip olduğunu ve düşüncelerimizi, duygularımızı hatta kararlarımızı bile etkileyebildiğini söyleseydim? İlk başta kulağa biraz metaforik geliyor olabilir. Ama bu yalnızca bir mecaz değil. Bilim bu gerçeği bugün net biçimde ortaya koyuyor. Kalbin içinde bağımsız çalışan yaklaşık 40.000 sinir hücresi bulunuyor. Bu hücreler tıpkı beynimizdeki nöronlar gibi bilgi alıp işleyebiliyor. Bu yapıya kalbin beyni ya da bilimsel adıyla intrakardiyak nöral ağ deniyor. Yani kalp, merkezi sinir sisteminden bağımsız olarak bazı sinyalleri algılayıp kendi kararlarını verebiliyor. Beyinle arasında yalnızca tek yönlü bir iletişim yok. Aksine çift yönlü bir sinirsel etkileşim var. Kalpten beyne gönderilen sinyallerin sayısı beyinden kalbe gidenlerden çok daha fazla. Ve dahası kalp sadece fiziksel bir organ değil, aynı zamanda bir duyu organı gibi davranıyor. Örneğin HeartMath Enstitüsü tarafından yapılan EEG araştırmaları kalbin çevredeki elektromanyetik değişimleri beyinle senkronize bir şekilde algılayabildiğini ortaya koydu. Yani kalp hissettiğinizden fazlasını okuyabiliyor. Ama daha da şaşırtıcı olan şey şu, kalp sinyalleri beynin duygusal merkezlerini doğrudan etkiliyor. Bu da şu anlama geliyor: kalbiniz ne hissediyorsa beyniniz ona göre düşünmeye başlıyor. Yani bazen kalbim öyle hissetti dediğinizde aslında çok da haksız sayılmazsınız. Tıp tarihinde kalp nakli yapılan bazı kişilerde görülen ilginç vakalar da bu gerçeği destekliyor. Karakteri, alışkanlıkları ya da yemek zevkleri değişen insanlar. Üstelik bu değişikliklerin çoğu vericinin yani kalbi bağışlayan kişinin özellikleriyle birebir örtüşüyor. Örneğin sebzeleri sevmeyen bir alıcı nakil sonrası bir anda sebze tutkunu haline geliyor. Ya da klasik müzikten nefret eden biri nakilden sonra Bach hayranına dönüşüyor. Tıbbi olarak açıklanması hala zor olan bu durum kalbin yalnızca bir organ olmadığını düşündürüyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu noktada bilim duraksıyor. Elimizde sinirsel yapıların varlığına dair kanıtlar var. Kalbin beyinle nasıl iletişim kurduğunu gösteren net yollar var. Ama bu duygusal miras aktarımı hala açıklanabilmiş değil. İşte tam da burada işin içine mucize giriyor. Kalbimiz sadece kan pompalayan bir makine değil. İçinde bir bilinç taşıyor olabilir. Biz farkında olmadan kararlarımızı etkiliyor, duygularımıza yön veriyor ve hatta kim olduğumuzu şekillendiriyor. Düşünsenize, varlığımızı yöneten sadece beyin değilse, belki de içimizde ikinci bir zeka taşıyoruz ve o sessizce ama çok derinden çalışıyor. Kalbimizin attığı her ritimde belki de Yaradan'ın bizim içimize yerleştirdiği bir pusula çalışıyor. Bizi doğruya yönelten, bizi koruyan ve bizi insan yapan o görünmez güç. Bilimin henüz tam olarak çözemediği bu mükemmel sistem ancak Allah'ın yaratışıyla açıklanabilir. Her kalp atışı bir mucizedir ve bu mucize göğsümüzün tam ortasında atmaya devam ediyor. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.